Kahveyle su karışmadığı sürece bir çözüm olmaz. Kahveliğini, susuzluğunu muhafaza ettiği zaman özellik olur. ABD İsrail yapmış olsa şöyle olurdu değil mi? ABD ve İsrail bayraklarına saldırırlardı. Ama bunlar Türk bayraklarına saldırıyorlar. Ebu Seyf var mesela, benim tanıdığım bir çocuktur yani. Mesela kara kozağı o aldı. Tehdit devam eder. Hatta büyümeye de çok meyilli bir tehdit olur. ABD yaklaşık $400 civarında mesela Rakka'da, Haseke'de vesairede insanlar çocuklarını saklıyorlar, erkek çocuklarını. Şimdi $400 kesince demek ki Amerika Birleşik Devletleri $400 kesti ya da başkaları $400'dan fazla verdi. Daha da pekiştirilmelidir. Çünkü tehdit ortaktır. SDG, PKK tamamen haritadan da akıllardan da silinmelidir. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında yeniden birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine yayının başına bir çağrı yapmış olayım. Geçtiğimiz yayında da yapmıştık. Yayınlarımızı takip edenlerin %60'ının GZT YouTube kanalına abone olmadığını tespit ettik ve abone olma çağrılarını yaptık. Bugün de şimdi buradan tekrardan bir yapmış olalım ve asıl konumuza başlayalım izninizle. Suriye'deki konu aslında. Suriye haritası önümüzde açık. Daha öncesinde çok Suriye'yi ele aldık ama her ele aldığımızda farklı bir eksenden bakıyoruz. Özellikle SDG'ye dair ilerleyişle alakalı konuşacağız bugün de. Suriye ordusunun çok hızlı bir şekilde operasyon başlattığını, operasyonda ilerlediğini gördük geçtiğimiz hafta. Bu hızın anlamı nedir? Nasıl bu kadar kolay ilerledi? Yoksa tırnak içinde mi kolaydı? Farklı bir sürece mi kapı açıyordu? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Biliyorsunuz aslında PKK, SDG, YPG Fırat Nehri sınırı olmak üzere neredeyse biraz daha hatta batısına geçmiş vaziyetteydi. Bu bölgeler PKK, SDG'nin elinde. Özellikle söylüyorum SDG dememek lazım çünkü bu PKK. Yani SDG bir tabela farklılığıyla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Halbuki bu bir PKK. Ve biliyorsunuz bu SDG denilen yapının PKK olduğunun en önemli göstergesi SDG'nin işgal ettiği her bölgede PKK terör örgütü lideri terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri asılı ve PKK sembolleri asılı. Ve diyorlardı ki biz demokratik güçleriz ve biz buranın temsilcisiyiz. Buraya da Rojava diyorlardı. Rojava halkımızın bilmesi çok önemlidir. Rojava Batı Kürdistan demektir. Sonra bu iş tepki çekince nasıl yedirelim biz bunu deyince Rojava'yı kaldırdılar. Kuzeydoğu Suriye dediler. Şimdilik böyle diyelim. Biz özelliği elde edersek ondan sonra Rojava yaparız bunu dediler. Ve yaklaşık tahmini rakamlar yani 60.000 ile 100.000 arasında PKK-SDG'li olduğu söyleniyordu. Bunların arasında Arap ve Türkmenler de bir kısım vardı. Arap aşiretleri çoğunluktaydı. Neden? Yani bu kuvvet içerisinde Türkmenlere göre. Çünkü ABD para veriyordu. ABD yaklaşık $400 civarında her PKK-SDG elemanına Arap aşiretlerinden $400 karşılığı aylık asker yapıyordu. Aslında kim daha fazla para verirse o tarafa geçiliyor. Şimdi kilit nokta bu. Bunların içerisinde 40.000 kişilik bir Arap aşiret üyeleri vardı. Şimdi bu bölgede değeri zor. Arap ve Türkmen ağırlıklı. Rakka, Arap ve Türkmen ağırlıklı. Tapka, Arap ve Türkmen ağırlıklı. Yani nüfus aslında hep başından beri söylediğimiz durumu gerçekliyor. Yani biz dediğimiz zaman Suriye'de birinci etnik grup Araplar 12 milyon, 2 Türkler 5.3 milyon, 3 Kürtler maksimum 1.7 milyondu. Hayır efendim şu kadar sayıları var falan denilmesinin ne kadar yanıltıcı olduğunu ve bunların ne kadar gerçek olduğunu buradaki bir anda SDG PKK'nın işgal ettiği bölgelerden sürülmesiyle ortaya çıkmıştır. Çünkü bu bölgelerdeki kurtarılan
PKK-YPG işgalinden kurtarılan halk bayram etmiştir. Yani bırakın direniş göstermeyi, sokaklarda bayram etmiştir ve 2 bayrak taşımışlardır. Bak çok önemli bir şey. Suriye ve Türk bayrakları. Halk bunu kutlamalarla karşılıyor. Özgür olduk diyor. Ortada büyük bir baskı rejimi var. Otokratik bir baskı rejimi vardı. Şimdi bu bölgeyi işgal etmişken ve biz çok güçlüyüz mesajı verirken bir anda harekete geçen Suriye ordusu, ki Suriye ordusunun içerisinde en önemli komutanlar Türkmen komutanlar. Yani bizim Suriye Milli Ordusu, Özgür Suriye Ordusu olarak kurduğumuz, sonra adını Suriye Milli Ordusu'na çevirdiğimiz, sonra da Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne içine kattığımız, bakın entegrasyon değil, içine kattığımız. Ki entegrasyonun bir parantezini de açalım abi. Her yayında bahsediyorsunuz Evet, ama şimdi yani, SDG'nin Suriye ordusunun entegrasyonu konuşuluyor bugünlerde de her zaman masada. Nasıl bir fark var Şimdi diyebiliriz? aradaki fark şu. Şurada diyelim ki bu kahve, burada da su var. Kahve ile suyu yan yana koyup servis ederseniz kahve su entegrasyonu olur. Su suluğunu, kahve kahveliğini muhafaza eder. Ama bizim istediğimiz şey kahve ile suyun karışmasıdır. Kahve ile su karışmadığı sürece bir çözüm olmaz. Kahve kahveliğini, su suluğunu muhafaza ettiği zaman özellik olur. Şimdi burada da entegrasyondan kasıt SDG'liğini muhafaza etsin. SDG'liğini muhafaza ederse bunun adı entegrasyon mu olur? SDG'ye Haseke valiliği verilirse bunun adı entegrasyon mu olur? SDG'ye Aynül Arap yani Kobani dedikleri yer verilirse, burada özel bir yapı olursa bu entegrasyon mu olur? Hayır, bu resmen örgütün meşrulaştırılması, özelliğin bir şekilde ad değiştirerek ademi merkezi yönetim, güçlendirilmiş yerel yönetim adları altında aslında fiili özellik verilmesi anlamına gelir. Şimdi burada 2 faktör çok önemlidir. Nasıl bu toprak şuraları kaybettiler? Burada da bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol alanı var. Şurası da var. Şimdi burası nasıl kontrolü kaybedip buraları çekildiler? 2 sebebi var. 1, Suriye Silahlı Kuvvetleri. 2, Arap ve Türkmenler. SDG içerisindeki. Bunlar Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde de komuta Ebu Seyf var mesela, benim tanıdığım bir çocuktur yani mesela. Karakozağı o aldı onun gibi. Rakka'ya girdiler, biliyorsunuz Rakka'da YouTube yayını ve televizyon yayını yapan komutanlar Türkçe konuşuyorlardı. Türk komutanları yeri için bir parantez açsak edelim. Evet. Nasıl bu noktaya geldiler? Sahadaki karşılıkları nedir? Şimdi bunlar zaten savaşçı. Bunlar milis güç olmuşlar. İyice savaşan güçler. Ve bunlar Suriye Milli Ordusu'nun komutanlarıydı. Yani bizim Özgür Suriye Ordusu. Sonra Suriye'de devrim olunca Suriye Milli Ordusu ortadan kalktı. Türkiye tamamen Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne verdi orayı. Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne verince bizim Türkmenler de onun içerisinde bir kısmı yer aldı. Bir kısmı. Ve şimdi de Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin en savaşçıları aslında karar merciinde değilseler de savaşçıları bu çocuklar. İkincisi Arap aşiretler. Şimdi 400 doları kesince demek ki Amerika Birleşik Devletleri 400 doları kesti ya da başkaları 400 dolardan fazla verdi. Kim verdi bilemem. Arap aşiretler de taraf değiştirdiler. O SDG'nin altındaydı. Biraz da aslında baskıdan da gına geldiler. Onun da etkisi var. Yani bunun hepsi birleşiyor ve bir sinerji doğuruyor SDG PKK'ya karşı. Biliyorsunuz çok net, ben bölgeyi de biliyorum. Mesela Rakka'da, Haseke'de vesairede insanlar çocuklarını saklıyorlar, erkek çocuklarını. Çünkü zorla terörist ordusuna asker olarak alıyorlar. O yüzden çocuklarını saklıyorlardı. Şimdi bunlar da hepsi gına gelince ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'de dikkat ederseniz hiç ses çıkartmıyor. Şimdi bu şunu gösteriyor. Yani burada da aslında ses çıkarmamasından şüphelenmeli miyiz? Nasıl yorumlamalıyız? Şüphelenmeliyiz. Şüphelenmeliyiz ama önemli olan Türkiye'nin güvenliği. Ve Türkiye'nin güvenliği çok önemli. Bir pazarlık yapıldığı çok net görünüyor. Yani bir pazarlık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Büyük devlet pazarlık yapabilir. Ben bunları yapacağım, şunlarda seninle ortak hareket edeceğim diyebilir. Ne olduğunu bilemeyiz. Belki Afrika'da, belki Orta Doğu'da, belki Kafkasya'da, belki Karadeniz'de. Bilemiyoruz. Çünkü devletin pazarlık marjıyla bir terör örgütünün pazarlık marjı arasında dağlar kadar fark vardır. Yani terör örgütüne mesela bir başkası destek oluyor mu? Oluyorsa bir devlet o destek olan devletle bir pazarlık yapar ki pazarlık marjı büyüktür. Bir anda o terör örgütü ortada kalır. Benim de biliyorsunuz bu programlarda hep anlattığımız şey burada Suriye'nin bölünmesiydi. Yani biliyorsunuz Suriye'nin bölünmesine ilişkin plan aslında Odet Yinon planı denilen 1980'lerdeki
İsrail'in planı. Aynen buydu. Odettinon. Odettinon gerçekleşecek diye bakıyorduk. Şimdi sahada bir kere 40 bin Arap aşireti bir anda yer değiştirdi. SDG'den çıktılar ve SDG ortada kaldı. SDG ne kadar çok şişirme olduğu ve bu bölgenin Kürt bölgesi olduğu, bilmem ne bölgesi olduğunun ne kadar yalan olduğu ortaya çıktı. Ya bugün Türkiye'de de mesela, ben Elazığlıyım. Elazığ, ki akrabalarım önemli bir kısmı da Maraş'tadır. Elazığ ve Maraş'ı mesela Kürdistan olarak gösteriyor, teröristan olarak gösteriyorlar. Halbuki bunu Maraş'ta söyleyemezsin mesela. Elazığ'da söyleyemezsin. Aynı hikaye burada da oluyor. Ve buradaki hikayede maalesef buraların hepsini herkes terör örgütünü istiyor mesajı veriyorlardı. Öyle bir propaganda yapıyorlardı. Halbuki öyle olmadı, ortaya çıktı ve bir anda, bir günde, 2 günde bütün buralardan çekilen PKK, YPG ancak şu bölge ve şu bölgede kaldı. Aynel Arap, yani Kobani dedikleri yer. Kobani'yi de söyleyelim. Kobani ne? Kobani 1920'lerdeki tren işletmecisi şirket. Company'den geliyor. İngilizce company, bunlar Kobani diyorlar. Zannediyorlar ki bu da Kürtçe. Halbuki company'den geliyor. Şirket isminden geliyor yani. Bunun ismi Aynel Arap. Aynel Arap ne? Arap çeşmesi demek. Buraya da, burası da bir isim falan. Halbuki ismi üstünde Aynel Arap. Yani Arap çeşmesi. Şimdi bu iki bölge arasında da bağlantı kalmadı. Yani buradan kalkıp SDG, PKK'lılar artık buraya gidemez. Peki bu duruma nasıl geldiler? Demek ki Türkiye'nin bir gücü var. Efendim ABD İsrail yaptı. Ya şimdi ABD İsrail yapmış olsa şöyle olurdu değil mi? ABD ve İsrail bayraklarına saldırırlardı. Ama bunlar Türk bayraklarına saldırıyorlar. Türk bayraklarına saldırıyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ediyorlar. Parmak sallıyorlar Türkiye'nin içindekiler, dışındakiler. Ki Türk istihbaratının son süreçteki etkisini de o çok Tabii, yüksek olduğuna tabii dair bu mesela beni müthiş rahatlatıyor. Ama bu kesin bir zafer değil. Onu da söyleyelim. Yani hemen erken alkışlayan falan değil. Bu SDG PKK ile Şara nasıl bir anlaşma yapacak? Bu çok önemli. Eğer SDG PKK kalacak ise, SDG ismi var olacak ise, bu bölgelerde bunlara ayrıcalık, işte güçlendirilmiş yerel yönetim, ademi merkeziyetçi yapı, bilmem petrolden pay alacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız derlerse, ki petrol alanlarının çoğunu zaten Suriye ordusu aldı şu anda. Derlerse o zaman kötü. Çünkü o zaman bu daha sonra büyüyecek olan bir tehditin kurumsal bir başlangıcı olur. Tümüyle SDG PKK ismiyle beraber ve örgüt hafızasıyla beraber silinmedikçe bir çözüm olmaz. Yani onu söyleyelim. Türkiye için tehdit devam eder. Hatta büyümeye de çok meyilli bir tehdit olur. O açıdan Türkiye'nin bu konuda çaba sarf etmesi gerekir diye düşünüyorum ki sarf ettiği kanaatindeyim de. Bu büyük bir başarıdır. Ve buradaki aslında terörsüz Türkiye denilen süreçte muhatap alınan terör örgütünün siyasi uzantılarının da aslında ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanı oldukları da ortaya çıkmıştır. Dertlerinin başka olduğu da ortaya çıkmıştır. Maskeler de düşmüştür. Türkiye'nin içerisinde de böyle bir yansıması vardır. Netice itibariyle şunu söyleyelim. Yapılan iş memnuniyet verici. Umut vericidir. Ama kesin bir zafer demek için çok erkendir. Çünkü SDG PKK'ya ne olacağı ve tamamen silinip silinmeyeceği, eğer şu bölge verilirse mesela, nasıl bir bölgeden bahsediyoruz ama değil mi? Hem önemi hem tabii hemen bizim sınırımızda, Nusaybin'in karşısında, değil mi? Ceylanpınar'ın karşısında, buralarda verilirse yanı başımızda PKK, YPG olur, terör örgütü olur. Ve şurası, dikkat ederseniz, burası İKBY ile Irak'ın kuzeyi diyorum ben oraya, Kürdistan demiyorum. Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi de birleşir. O zaman burası Suriye'nin içerisine bir kanser hücresi atılmış olur. Bu kanser hücresi sadece Suriye'yi etkilemez, Türkiye'yi de etkiler. Ama netice itibariyle şu andaki durum dünden çok iyidir, onu söyleyelim. Yarın için beklentimiz nedir burada? Çünkü sıkıştılar bölgeye ama bundan sonra ne olacağını nasıl Şimdi burada biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e yalvarıyorlar. İşte aslında Karakeçili bir Türkmen olan, babasının da o şekilde söylediği, kendini Kürt sanatçı olarak lanse eden, ismi neydi konserlerde veren? Şivan Perver. Şivan Perver mesela Amerika'ya ağlıyor. Bizi kurtar, bizi ortada bırakma diyor. Bir de bu Haznevi diye yine bir tarikat lideri var aslında. Irak'ın kuzeyinde, Barzanistan'da. Şeyh Haznevi diye. Bu Şeyh Haznevi de şeye yalvarıyor, İsrail'e. Bu yalvarmaların karşılığında acaba hem bu yalvarmalar hem de ya biz böyle örgütü ortada bıraktık, şöyle olursa böyle olursa deyip SDG PKK'ya destek çıkıp SDG PKK'ya bir bölge vermeye kalkarlarsa tamam bu kadar yeter. Burada gerçekten
gerçekten zaten buranın sürdürülemez olduğu netti ama burada tutundurulursa o büyük tehlike olmaya devam eder. Türkiye'nin içerisinde de tehlike olur. O yüzden Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimiyle birleşecek herhangi bir hiçbir şekilde verilmemeli de birleşecek şekilde bir yer verilmesi çok tehlikeli bir durum olur. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri varlığını mutlaka devam ettirmelidir Suriye'nin işlerinde. Çünkü Türkiye, şimdi bir kere uluslararası hukuk bakımından söyleyecek olursak Suriye'nin müttefikidir. Suriye'nin müttefiki ise, Suriye'nin dostuysa, Suriye'nin teröristle mücadele faaliyetinde, harekatında buna destek vermelidir. Zaten Suriye hükümeti de bunu ister. Suriye hükümetini aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı, İstihbarat Teşkilatı Suriye hükümetine teröristle mücadelede bir dost ve kardeş ülke olarak destek veriyor. Vermeye de devam etmelidir. Bu ilişki daha da pekiştirilmelidir. Çünkü tehdit ortaktır. SDG, PKK tamamen haritadan da akıllardan da silinmelidir. Teşekkürler. Ben Amirim, teşekkür değerli ederim. katkılarınız için. Sağ olun. Bir hatırlatma yapalım yine yayını buraya kadar izleyenlere kanalımıza abone olmaları yönünde bir çağrımız olsun. Suriye'deki gelişmeleri harita üzerinden takip etmeye devam edeceğiz.